92 tane zincir çekelim. 10, 15. Ben bu zincir sayımı 92'ye tamamlayıp geliyorum. 92 tane zincir çektik. Bir zincir daha çekiyorum. Ve şuradaki değil, hemen yanındaki zincirden tığımı geçiriyorum. Ve bütün zincirlerime sık iğne yaparak başa kadar devam edeceğim. Şimdi bu şekilde bütün zincirlerimizin üstüne birer tane sık iğne yapalım. Sık iğnelerimi yaparak geldim. Şimdi son zincirime 92. sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra yine aynı zincirin içine 2 tane daha sık iğne yapalım. Ne yapmış olduk? Burada sık iğne sayımızı 94'e çıkarmış olduk. Şimdi şuraya bir tane işaretleyici takalım. Geri döndüm. Ve yine aynı yuvanın içine bir tane sık iğne daha yapıyorum. Daha sonra sık iğne başlarımdan devam ediyorum. Her sık iğnenin arkasından bir sık iğne daha yapacağım. Bu şekilde arkalarına batıyorum. Dönerek bu başa kadar geleceğim arkadaşlar. Burada tekrar görüşelim. Bu tarafa doğru da sık iğnelerimi yaparak geldim. Şurada işaret koyduğum sık iğne hariç hemen yanındakinden saymaya başladığımda bu tarafa doğru 91 tane sık iğnem var arkadaşlar. Şimdi burada son sık iğnemi yapıyorum. 92, aynı yuvaya tekrar 93 ve 94. sık iğnemi yapmış oldum. Konumuz şu: çantamızın önüne ve arkasına da model koyacağımız için çantanın hem bu tarafında hem de bu tarafında eşit sayıda zincire ulaşmamız gerekiyor. 94'e tamamladım. Şimdi zincir çekmiyorum ve kaydırma yapmadan hemen buradaki zincirime atlayacağım arkadaşlar. Direkt batıyorum, pardon, sık iğneme atlayacağım ve buraya 3 tane 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Buraya bir tane daha işaretleyici takıyorum, karışmasın. Ve tekrar sık iğnelerimi yapmaya devam edeceğim. Her bir sık iğneye bir tane sık iğne yaparak sona kadar gelelim ve orada tekrar görüşelim. Sona kadar geldim. Burada işaret koyduğum sık iğnem dahil bu tarafa doğru saydığımda 94 tane sık iğnem olacak. Şuradaki işaretleyiciye kadar. Şimdi buradaki işaretleyiciden tığımı geçiriyorum. Şunu bir çıkartalım. Şöyle 94. sık iğnemi de yaptım ve aynı yuvanın içine 2 tane daha yapıyorum.
ve buradaki sık iğne sayımı 96'ya çıkarmış oldum. Şimdi bütün ilmeklere karşıya geçiyorum. Birer tane sık iğne yaparak sona kadar geliyorum. Sayarak geliyorum. Şu ilmek taktığım, işaretleyici taktığım ilmek hariç 1 2 3. Bu tarafa doğru da 96 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Sıramın sonuna kadar geldim. 94 tane sık iğne yaptım bu tarafa da. Şimdi buraya 2 tane daha yapıyorum. Ve burayı da 96 tane sık iğneye tamamladım. Şimdi işaretleyicimizi çıkartalım. Ve artık hiçbir artış yapmadan bütün sık iğnelerimizin üstüne birer tane sık iğne yapalım ve döneceğiz. Buradan böyle bütün sık iğnelerimize birer tane sık iğne yapacağız. Artış yok. Ve en son sıramızda şurada tekrar buluşalım. Sona kadar geldim. Şimdi isterseniz siz burada bir işaretleyici takın, karıştırabileceğinizi düşünüyorsanız. İlerleyen sıralarda zaten renk değişikliğini hep aynı noktadan yapacağımız için karıştırma gibi bir şey söz konusu olmayacaktır. Ama ilk etapta ben karıştırırım derseniz şu işareti hiç çıkarmayın. Şimdi sona kadar geldim. Bir sıra daha sık iğne geçeceğim. Ama bu sefer sık iğnelerimi normal değil şöyle batmıyorum. Arkadaki ilmeğinden batarak bütün sık iğnelerime şu şekilde sık iğne yapacağım ve bir sırada bu şekilde dönerek sona kadar devam edeceğim. Sadece arkadaki ilmeklere batalım. Burası önemli çünkü bu şekilde sona kadar devam edelim. Önde her zaman bakın şöyle gördüğünüz gibi birer tane ilmeğimizin kalması gerekiyor. Sona kadar geldik. Bu aşamada toplam burada tabanınızdaki sık iğnenin sayısı 192 olması gerekiyor arkadaşlar. Onu unutmayalım. Onu bir sayalım. 192 mi? Yanlış olmasın. Şimdi ipimi koparmıyorum. Arkadan ipimi de yürütmeyeceğim. Burada bekliyor ve son sık iğnemi tamamlamadım. Şimdi diğer rengime geçeceğim burada. Eğer ki siz koton iple örecekseniz, pamuklu iple yapacaksınız. Şimdi benim yaptığım bu iple ayakkabı da yapıyorlar, mayo da yapıyorlar. Sert ve esnemeyen bir ip. Markasını söyleyeyim, genelde söylemiyorum ama Karnaval kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi pamuklu iple olmaz mı? Olur. Neden olmasın? Çünkü clutch çanta yapacağız ve küçük bir çanta olacağı için hani içine çok şey almayacaktır. Bu yüzden de içi çok fazla dolmayacağı için esneme payı da yoktur. Daha sonradan deforme olmayacaktır. Ama koton ipler bu iplere göre birazcık daha yumuşak. Bu sert bir ip ve böyle çektiğim halde esneme yapmıyor ve bunu çekerek koparma gibi bir şansınız yok. O yüzden koton iple öreceğiniz zaman bir tane kalın bir ip, bu bükümlü makrome ipleri olur, pamuk veya bu polyester ip olur, hiç fark etmez. Bunu da mutlaka arkasına koyalım ve bu ipi örgü boyunca yürütelim.
O yüzden bu şekilde yaparsanız pamuklu iple de evet örüm yapabilirsiniz. Sert olur ve sağlam olur. Bunu bir kenara koyalım. Benim ipimde öyle bir şey olmayacağı için ben yürütmeyeceğim. İlk başta bir yürütmeyi acaba yürütsem mi diye düşündüm. Ama daha sonradan ördükçe baktım ki zaten sıkı bir örgü oluyor. Hiç gerek yok. Çünkü 2 milimetrelik bir tığla örüyorum. Şimdi sık iğnemi tamamlamadım. Bu rengime geçiyorum. Bu ipimi de buradan sıktım. Şimdi yine bütün sık iğnelerimize sık iğne yaparak devam edeceğiz. Şu ipi de arkadan yürütelim. Yine arkadan alıyoruz. Her zaman böyle arkadaşlar. Mozaik örgüde sık iğnelerimizi yaparken her ikisine batmayacağız. Sadece arkadaki ilmeği kullanacağız. Bu şekilde bütün sık iğnelerimize sık iğne yaparak devam edelim. Şimdi daha önceden çanta yapan arkadaşlar bana diyecekler ki ama bunun burada olması gerekmiyor mu diyecekler. Biz mozaik örgü yapıyoruz. Gerek yok. Çünkü herhangi bir birleşim yeri olmayacak. Desen burada devam edecek. Desen devam ettiği için kıvrıldığı zaman şöyle çanta yukarıya doğru büyümeye başladığı zaman zaten burada desen olacak. O yüzden hiç fark etmez. Önemli olan burada sık iğne sayınız. Dediğim gibi 192 olacak. Şimdi bu renkle de devam edelim sık iğnelerimizi örmeye. Artık işaretleyici kullanmanıza gerek yok. Çünkü her zaman buradan başlayacağız ve buradan bitireceğiz. Şimdi devam edelim. Bu kısma kadar gelelim. Sona kadar geldim. Sık iğnelerimi yaparak. Bakın burada da bir tane sık iğnem var. Bunu da yapıyorum. Tamamlamadım. İpimi öne çekiyorum renk değişikliği yaparken. Ve diğer rengime geçtim. Bunu da sıkalım lütfen. Şimdi 7 tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Hemen yanındaki ilmekten hiçbir ilmeği atlamayalım. 7 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptıktan sonra 2 tane trabzan yapacağız. Trabzanlarımızı mozaik örgüde, yani bu çantamız bitene kadar ipimizi dolayacağız. Hemen yanındaki ilmekten değil, onun altında tığımlı olan aynı renkten boşta kalan bir tane ilmeğim var. Sık iğnelerimizi sadece arka ilmeğe batarak yaptığımız için önde her zaman bir tane ilmeğimiz olacak. Şimdi ipimi doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin altındaki tığımda olan aynı renk ilmekten geçirdim ve bir tane trabzan yaptım. İpimi doladım. Hemen tekrar yanından devam ediyorum. Arkadaki sık iğnem boşta. Şöyle yaptığım zaman onun hemen yanındaki sık iğnenin şöyle altındaki ilmekten ipimi çektiğim zaman yukarıya doğru uzatmıyorum. Çekiyorum ve hemen trabzan yapıyorum. 2 trabzanımızı yaptık. Şimdi hemen yanından devam ediyorum. Bir tane sık iğne, tekrar 2 tane trabzan, eğer desenli çanta yapmak istiyorsanız vayo gibi mozaik örgüyü öğrenmelisiniz.
mozaik örgüyle istediğiniz desenleri oluşturabilirsiniz. İnternette yüzlerce mozaik örgü grafiği var ve Vayu çanta yapımına göre mozaik örgüyü yapmak çok daha basittir. Arkadan ip yürütülmeden yapıldığı için çok daha basittir ve desen kullanabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Şimdi 2 tane trabzan yap. Şimdi 7 sık iğne, 2 trabzan, 1 sık iğne, 2 trabzan yaptıktan sonra 7 sık iğneden devam edeceğiz. Model kendini tekrar edecek. Şimdi tekrar 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 sık iğne, 2 trabzan, 1 2 1 sık iğne, 2 trabzan. Tekrar sıramız bu arkadaşlar. 7 sık iğne, 2 trabzan, 7 sık iğne, 2 trabzan, 1 sık iğne, 2 trabzandan sonra tekrar 7 sık iğne yapalım. Bu sıralamayı devam ettirerek sıra sonumuza kadar, bu kısma kadar gelelim. Sıramızın sonuna kadar geldik. 7 sık iğne, 2 trabzan, 1 sık iğne yaptım ve burada 2 tane ilmeğim kaldı. Bunları da 2 tane trabzan yapıyorum. Sıralamamı aynı şekilde devam ettirmiş oluyorum böylelikle. Son trabzanımı tamamlamayacağım. Bir kere çektim. Bu ipimi öne alıyorum. Bu sırada renk değişikliğine gidiyoruz. Her sıra başında renk değişikliği yapacağız. Bu ipi de sıkalım lütfen. Şimdi gördüğünüz gibi sıralama hiçbir şekilde bozulmadı. Buradan da 7 sık iğne olarak devam etti. Şimdi bunu arkaya alalım ve ikinci sıradan devam edelim. 3 tane trabzanla başlıyoruz. Hemen ilk ilmekten başlayalım. 1 2 3 trabzan, 1 sık iğne, tekrar 3 trabzan, 2 sık iğne, bir tane trabzan, 2 sık iğne yapıyoruz ve tekrar sırasını bitirmiş oluyoruz. Böylelikle şimdi başa döneceğiz. Şuraya 3 trabzandan itibaren buradaki sıralamayı tekrar ederek sona kadar devam edeceğiz. Yani tekrar sıramız 3 trabzan, 1 sık iğne, 3 trabzan, 2 sık iğne, 1 trabzan ve 2 sık iğne bizim her zaman tekrar sıramız. Tekrar edelim ve başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi burada son sık iğnemde ip rengimi değiştiriyorum. Bunu da her zaman sıkalım. Ve şimdi bu sırada 3 sık iğne, 1 trabzan olarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. İlk sık iğnemden başlıyorum. Sık iğne, bir trabzan,
sık iğne, bir trabzan, 2, 3 sık iğne, bir trabzan. Evet, bu şekilde 3 sık iğne, bir trabzan olarak sıramızın sonuna kadar devam edelim. Bu arada 3. sıradayız. 4. sıramızdan devam ediyoruz. Bir sık iğne ile başlıyorum. İpimizi değiştirdik bu arada. 2 trabzan, bir sık iğne, tekrar 2 trabzan, 2 sık iğne, 3 trabzan, 'Buraya bir sık iğne daha yapalım ve en başa dönelim. Buradan nasıl yaptıysak o şekilde yaparak devam edelim. Yani tekrar sıramız: bir sık iğne, 2 trabzan, bir sık iğne, 2 trabzan, 2 sık iğne, 3 trabzan. Şimdi buraya bir sık iğne yaptık. Bir sık iğne, 2 trabzan, bir sık iğne, 2 trabzan şeklinde devam edelim. Kendi yaptığınıza bakarak da yapabilirsiniz. Şimdi şu bir sık iğne yaptığımız yerden buraya da tekrar bir sık iğne yaparak bu sıralamayı tekrar edelim ve sona kadar gelelim. Bir üst sıraya geçelim ve bir trabzanla başlıyoruz. Burada bir tane sık iğnemiz var. Hemen sıramızın başında oraya bir tane trabzan yapalım. Devamında 5 tane sık iğne. Tekrar bir trabzan ve tekrar 5 tane sık iğne. Bu sıra bu şekilde devam edecek. 5 sık iğne, bir trabzan, evet. Şimdi sıramızın sonuna kadar 5 sık iğne, bir trabzan olarak devam edelim. Bir diğer sıraya geçiş yapacağız. İki sık iğne ile başlıyoruz. Üç trabzanla devam edeceğiz. Hemen yanında. Tekrar 2 sık iğne, 2 trabzan, bir sık iğne, 2 trabzan. Şimdi bu sırada
Tekrar başa dönüyoruz ve aynı şekilde tekrar edeceğiz. 2 sık iğne, 3 trabzan, 2 sık iğne, 2 trabzan, 1 sık iğne, 2 trabzan olarak buradaki sıralamayı tekrar ederek başa kadar gelelim. Bir diğer sıraya geçelim. 1 sık iğne, 1 trabzan, 3 sık iğne, 1 trabzan. Şimdi bu sıramızın sonuna kadar 3 sık iğne, 1 trabzan yaparak sıramızın sonuna kadar devam edelim. Diğer sıraya geçiş yapalım. 1 trabzanla başlıyoruz. 2 sık iğne, 1 trabzan, 2 sık iğne, 3 trabzan, 1 sık iğne, 3 trabzan, 'Şimdi bu sıranın tekrarında şuraya ben bir trabzanı daha yaptım. 2 sık iğne, 1 trabzan, 2 sık iğne, 3 trabzan, 1 sık iğne, 3 trabzan şeklinde devam edeceğiz. Şurada 2 sık iğneden tekrar ederek başa kadar gelelim. Bir diğer sıradan devam ediyoruz. Bu sıra modelimizin son sırası olacak. Bundan sonra tekrara geçeceğiz. 1 sık iğne, 2 trabzan, 1 sık iğne, 2 trabzan, 6 sık iğne yapıyoruz. Ve başa dönüyoruz. Başta ne yaptıysak o şekilde örmeye devam edeceğiz. Hatta ben size daha kolaylık olması açısından buraya 7. sık iğne yapıyorum. Tekrar sıranız 7 sık iğne, 2 trabzan, 1 sık iğne, 2 trabzan, tekrar 7 sık iğne, 2 trabzan, 1 sık iğne, 2 trabzan. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Evet, desenimizin sonuna geldik. Çok güzel, çok kibar bir desen elde ettik. Şimdi diğer rengimize geçeceğiz ve bütün sık iğnelerimizin üstüne birer tane sık iğne yaparak sona kadar geleceğiz arkadaşlar. Daha sonradan deseni nasıl yaptıysak o şekilde tekrar edeceğiz. Evet, sık iğnelerimizi de yaptık. Şimdi burada size şunu söylemek istiyorum. İkinci tekrarda buradaki desen renginizin değişmesini istiyorsanız buradaki sık iğneyi hangi renk istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Kademeli olarak işte ben mordan başladım, işte açık mor, daha açık mor olarak veya çok farklı renklerde bu deseni bir üst sıraya geçerken değiştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi renk değişikliğine geçeceğiniz zaman tekrarda şuradaki sık iğne yaptığımız rengi değiştirmeniz gerekiyor. Onu da söyleyelim. Ve
Bu sık iğne sırasından sonra geri geliyoruz videonun en başına ve nasıl başladıysak, nasıl başlamıştık hatırlayalım. 7 sık iğne, 2 trabzan olarak buradaki sıradan itibaren modeli tekrar ederek çantamızın istenilen boyuta gelene kadar örmeye devam edelim. Şimdi ben bu şekilde çantamı büyüteceğim. Daha sonra fermuar dikiminde tekrar görüşmek üzere. Çantamız bitti. Ben 1, 2, 3, 4 kere deseni tekrar ettim. Ve en sondaki şu kısmına da 5 sıra sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi fermuarını dikeceğiz. Onu nasıl yapacağız? Şöyle bir fermuarım var ama ben buna beyaz renk fermuar almak istiyorum. Şimdi şurada size göstereyim. Şöyle fermuarı iç kısmına doğru tutturacağız. Şöyle toplu iğnelerle önce tutturun. Daha sonra iğne dikişiyle fermuarınızı dikebilirsiniz. Şöyle yukarıdan değil, aşağıdan tutturmanız gerekiyor ki şuradaki fermuarın dişleri çantanın iç kısmında kalması gerekiyor. Şöyle görünmeden dikin. Şuralardan daha sonra dikebilirsiniz. Hangi ipi kullanabilirsiniz? Hayalet ipler var. Onlarla dikebilirsiniz. Veyahut burada yaptığım çantanın aynı rengindeki iple de buradan dikebilirsiniz arkadaşlar. Astar kullanmak istiyorsanız astarlayabilirsiniz. Ben astar yapacağım muhtemelen. Her yeri aynı çantamızın. Şöyle kenarlarını da gösterelim. İpin nerede başlayıp nerede bittiği, renk değişikliklerinin nerede başlatıp nerede bitirdiğimiz hiç belli olmadı. Kolay bir tekrar modeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmına belirtirseniz sorularınızda size yardımcı olabilirim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.